2003 yılında Türkiye'de kritik bir soru masaya kondu. Bu ülke kendi işletim sistemini yapabilir miydi? Bu vizyonla bir adım atıldı ve aradan geçen 8 yılın sonunda ortaya çıkan proje dünyada adından söz ettiren bir dağıtıma dönüştü. Sonra bir gün projenin lideri görevden alındı, projenin adı birkaç kez değiştirildi, ekip dağıtıldı ve en çarpıcı kısım şuydu: yıllarca geliştirilen özgün sistem rafa kaldırıldı. Yerine başka bir dağıtım getirildi ama adı yine Pardus olarak kaldı. Bu yalnızca bir yazılım projesinin hikayesi değil. Türkiye'de teknolojik bağımsızlığın başlangıcı. Sudo yetkileri hazırsa başlıyoruz. 2003 yılının başında TÜBİTAK bünyesinde bir soru tartışılmaya başlandı. Türkiye kendi işletim sistemini geliştirebilir mi? İlk bakışta bu yalnızca teknik bir tartışma gibi görünüyor ama işin aslı çok daha derindi. O dönemde kamu kurumlarının büyük bir bölümü Windows kullanıyordu. Lisans ücretleri nedeniyle her yıl ciddi miktarda döviz yurt dışına gidiyordu. Daha önemlisi devletin kritik sistemleri kapalı kaynaklı yazılımlara bağımlıydı. Bu da doğrudan güvenlik riski anlamına geliyordu. Yani konu sadece yeni bir yazılım üretmek değildi, teknoloji üzerinde söz sahibi olabilmekti. 2003 sonbaharında karar netleşti. Açık kaynaklı, Linux tabanlı ve mümkün olduğunca özgün bir işletim sistemi geliştirilecekti. Hedef, var olan bir dağıtımı alıp üstüne etiket yapıştırmak değildi, gerçekten Türkiye'ye ait bir mimari kurmaktı. 2004 yılının başında TÜBİTAK bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Bu ekipte sistem programcıları, bilgisayar mühendisleri ve açık kaynak dünyasından gelen genç geliştiriciler vardı. Projenin başına Dr. Erkan Tekman geçti. Tekman için bu proje yalnızca teknik bir görev değildi, aynı zamanda bir vizyondu. Projenin adı da bu vizyonu taşıyordu: Pardus. Bu isim Anadolu Parsı'nın bilimsel adı olan Panthera pardus thlyanadan geliyordu. Nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu'ya özgü bu canlı hem yerli kimliği hem de güçlü bir simgeyi temsil ediyordu. Logo olarak Pars'ın silüetinin seçilmesi de tesadüf değildi. 1 Şubat 2025'te ilk önemli adım atıldı ve Pardus Live CD 1.0 yayınlandı. Ardından 27 Aralık 2005'te Pardus 1.0 yayınlandı. Bu tarih Pardus'un resmen doğduğu gün olarak kabul edildi. O gün ortaya çıkan şey sıradan bir Linux dağıtımı değildi. Türkiye ilk kez kendi mühendisleriyle şekillenen, kendi ihtiyaçlarına göre tasarlanan bir işletim sistemi yoluna gerçekten girmiş oldu. Pardus'u gerçekten farklı yapan şey sadece adının yerli olması değildi. Asıl fark sistemin içindeydi. Çünkü ekip hazır araçları bir araya getirip bunlara yerli demekle yetinmedi. İşletim sisteminin en kritik parçalarını kendi ihtiyaçlarına göre sıfırdan tasarlamayı seçti. Bu mimarinin merkezinde PISI vardı. PISI, Pardus'un paket yöneticisiydi. Yani sisteme yazılım kuran, kaldıran ve güncelleyen temel yapı. O dönemde Linux dünyasında yaygın olan dep ve rpm gibi formatların dışında PISI adında özgün bir paket yapısı geliştirildi. PISI, Python ile yazılmıştı, hızlıydı, bağımlılıkları iyi yönetiyordu ve kurulum yarıda kesilse bile sistemi mümkün olduğunca tutarlı bırakmaya çalışıyordu. Üstelik Türkçe hata mesajları ve kullanıcı dostu yapısıyla sadece geliştiricileri değil, normal kullanıcıyı da düşünüyordu. Ama Pardus'un özgünlüğü PISI ile sınırlı değildi. Bir de ayarları yönettiğiniz Çomar adında bir yazılım vardı. Kullanıcı onu çoğu zaman görmüyordu çünkü arka planda çalışıyordu ama sistemdeki yazılımların birbiriyle uyumlu davranmasını sağlayan temel parçalardan biriydi. Bir anlamda masaüstünün düzenli ve sorunsuz hissettirmesini sağlayan görünmez koordinatördü. Kurulum tarafında ise Yalı vardı. İsmi biraz espriliydi ama yaptığı iş son derece ciddiydi. Donanımı tanıyor, kurulumu kolaylaştırıyor ve hatta disk bölümlerini yeniden boyutlandırabiliyordu. Yani Windows yüklü bir bilgisayara Pardus kurmak o yılların Linux standartlarına göre oldukça erişilebilir bir hale gelmişti. İlk açılış deneyimi için Kaptan geliştirildi. Kullanıcı sistemi ilk kez açtığında tema, dil, klavye ve ağ gibi temel ayarları birkaç adımda yapabiliyordu. Arka tarafta servisleri yöneten müdür vardı. Grafiksel paket yönetimi tarafında da Panda gibi araçlar devreye giriyordu. Bütün bu parçalar bir araya geldiğinde ortaya yalnızca çalışan bir dağıtım değil, gerçekten düşünülmüş bir masaüstü deneyimi geliyordu. Pardus'u önemli yapan nokta tam da buydu. Bu ekip var olan çözümleri sadece kopyalamıyordu, eksik gördüğü yerlere kendi cevabını üretmeye çalışıyordu. Yani Pardus üstüne yerli etiketi yapıştırılmış bir Linux dağıtımı değildi. Gerçek mühendislik iddiası taşıyan özgün bir projeydi. Ve bu iddia kısa sürede karşılığını verdi. Çünkü Pardus yalnızca Türkiye'de konuşulan bir proje olarak kalmadı. Dünyanın da dikkatini çekmeye başladı. 2005'ten sonra Pardus için gerçekten dikkat çekici bir dönem başladı. Çünkü proje artık sadece umut vaat eden bir girişim değildi. Somut sonuç üreten, gelişen ve çevresinde bir topluluk oluşturan gerçek bir teknoloji
teknoloji projesine dönüşüyordu. Ekip büyüdü. İlk baştaki küçük çekirdek kadro zamanla genişledi ve 2011'e gelindiğinde Pardus çevresinde yaklaşık 33 kişilik profesyonel bir geliştirici yapısı oluştu. Buna gönüllüler, stajyerler ve test süreçlerine katkı veren topluluk üyeleri de eklenince proje yalnızca kurum içinde yürüyen bir iş olmaktan çıkıp yaşayan bir ekosisteme dönüştü. Asıl önemli kırılma ise uluslararası görünürlükte yaşandı. Pardus, Linux dünyasında merak edilen dağıtımlardan biri haline geldi. DistroWatch'ın kurucusu Ladislav Bodnar, 2006 yılında Pardus'u en etkileyici dağıtımlardan biri olarak gösterdi. Özellikle paket yönetimi yaklaşımını, yenilikçi başlangıç yapısını ve masaüstü deneyimini övdü. Linux User and Developer dergisi de Pardus 2011 beta için yılın en heyecan verici dağıtımlardan biri yorumunu yaptı. Bu, Türkiye için küçümsenecek bir şey değildi. Çünkü o yıllarda dünyadaki açık kaynak projeler arasında görünür olmak başlı başına zordu. Pardus ise sadece görünür olmadı, dikkat çekti. DistroWatch sıralamalarında dünya genelinde ilk 35'e kadar yükseldi. 2008 ve 2009 yıllarında Google Summer of Code programına kabul edildi. Cebit, Eurasia gibi büyük teknoloji fuarlarında yıllarca yer aldı. Bütün bunlar tek bir gerçeği gösteriyordu. Pardus çalışıyordu. Hem teknik olarak çalışıyordu hem de hikaye olarak karşılık buluyordu. Türkiye'de ilk kez bir işletim sistemi projesi iyi niyetli ama dağınık bir girişim olmanın ötesine geçip gerçekten rekabet eden bir yapıya dönüşüyordu. Tam da bu yüzden 2010'lara gelindiğinde Pardus'un önünde çok büyük bir fırsat belirdi. Doğru kararlar alınsaydı proje yalnızca bir topluluk dağıtımı olarak değil, milyonlarca cihazda çalışabilecek ulusal bir platforma dönüşebilirdi. O fırsatın adı Fatih Projesi'ydi. 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Fatih projesini başlattı. Açılımı uzun ama hedefi çok netti. Okullara akıllı tahtalar kurulacak, öğretmenlere ve öğrencilere tabletler dağıtılacaktı. Yani Türkiye eğitim tarafında devasa bir dijital dönüşümün eşiğine gelmişti. Pardus ekibi için bu hayatlarında bir kez karşılarına çıkabilecek ölçekte bir fırsattı. Çünkü eğer bu projede yerli bir işletim sistemi tercih edilirse Pardus bir anda milyonlarca kullanıcıya ulaşabilirdi. Bir masaüstü Linux dağıtımı olmaktan çıkıp ülke çapında kullanılan gerçek bir platforma dönüşebilirdi. Ekip de bunu gördü ve çalışmalarını bu yönde hızlandırdı. Bunun en güçlü kanıtı Cebit 2011'de ortaya çıktı. Pardus ekibi fuarda Pardus çalışan bir akıllı tahtayı canlı olarak sergiledi. Yani ortada sadece bir fikir ya da iyi bir niyet yoktu, çalışan bir örnek vardı. Sistem sahnede çalışıyordu. İşte hikayenin en acı tarafı da burada başlıyor. Çünkü normal şartlarda bu anın Pardus'un sıçrama noktası olması gerekiyordu. Başarının büyütülmesi, ekibin desteklenmesi ve projenin kurumsal ölçekte yaygınlaştırılması beklenirdi. Ama tam tersine Pardus en güçlü göründüğü anda en kırılgan döneme girdi. Bir yanda çalışan teknoloji vardı, diğer yanda ise yaklaşan yönetimsel fırtına. Ve 2011'in ikinci yarısı ile birlikte bu hikayenin yönü tamamen değişti. 2011 yılı Pardus için garip bir çelişki taşıyordu. Bir tarafta projenin en üretken dönemi yaşanıyordu. Eylül ayında Pardus 2011.2 çıktı. Bu, özgün Pardus çizgisinin son masaüstü sürümü olacaktı. Yani teknik olarak bakıldığında proje hala ayaktaydı ama yönetim katında aynı şey söylenemiyordu. 2011'in ikinci yarısında TÜBİTAK üst yönetiminde değişiklik yaşandı. Yeni gelen kadrolar kurum içindeki pek çok yapıyı yeniden şekillendirmeye başladı. Pardus da bu değişimin tam ortasında kaldı. Eski ekibin anlattığına göre geliştiriciler akıllı tahtalar ve tabletler için yaptıkları çalışmaları yeni yönetime iletti. Ortada çalışan örnekler vardı, devam eden bir plan vardı. Fakat ekip bu sunumların ardından ne olumlu ne de olumsuz net bir geri dönüş alabildi. Bu sessizlik kısa süre sonra çok daha sert adımlara dönüştü. Proje lideri görevden alındı, yerine yeni bir lider atanamadı. Projenin bağlı olduğu birim ve isim birkaç kez değiştirildi. Eski geliştiricilerin söyledikleri burada çok çarpıcı. Anlattıklarına göre Pardus çalışmaları fiilen durdu. Resmiyette tamamen kapatılmış gibi görünmeyen ama pratikte yönsüz bırakılan bir yapı ortaya çıktı. Bu dışarıdan bakınca sıradan bir bürokratik değişiklik gibi görünebilir. Ama içerideki ekip için anlamı çok daha sertti. Yıllardır inşa edilen projenin ayağının altındaki zemin çekiliyordu. Süreç kamuoyuna da yansıdı, konu meclise taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan, Pardus ekibinin neden dağıtıldığını ve Fatih projesi kapsamında neden yerli işletim sistemi yerine başka tercihlere gidildiğini resmi soru önergesiyle gündeme getirdi. Sorunun özü şuydu: eğer ortada çalışan bir ekip ve hazır hale getirilen bir teknoloji varsa neden bu yapı desteklenmek yerine dağıtıldı? Bu soruya kamuoyunu tatmin eden bir cevap verilmedi. Ama boşluğu eski ekip doldurdu. Pardus'un isim babası ve ilk yöneticisi
Doktor Erkan Tekman, 2013 sonrasında yaptığı açıklamalarda yeni yönetimin önce Pardus'un yönünü belirsizleştirdiğini, ardından teknik ekibi tasfiye ettiğini söyledi. Onun en sert cümlelerinden biri şuydu: "Kaybedilen şey sadece bir proje değildi. Türkiye'nin yazılım birikimine vurulmuş büyük bir darbeydi." Bir süre sonra eski ekipten bazı isimler ve destekçileri Pardus'a dokunma adı altındaki ortak bir itiraz zemini oluşturdu. Buradaki temel eleştiri çok netti. Yıllar içinde geliştirilen Pisi, Çomar, Müdür, Panda, Ahenk ve benzeri özgün bileşenler bir kenara bırakılmış, yerlerine aynı ağırlıkta yeni bir şey konmamıştı. Yani tasfiye sadece kadroların değil, mimarinin de tasfiyesiydi. Bu itirazların en görünür hale geldiği an 2013'te yeni Pardus sürümünün duyurulmasıyla yaşandı. Çünkü o sürüm tartışmayı tamamen başka bir seviyeye taşıyacaktı. 25 Ocak 2013'te yeni sürüm duyuruldu. Pardus 2013, yani Anadolu Parsı. Dışarıdan bakınca bu projenin yoluna devam ettiği izlenimi veriyordu. İsim aynıydı, marka aynıydı. Hatta kamuya sunulan anlatı da aynı çizgiyi koruyordu. Türkiye'nin milli işletim sistemi yoluna devam ediyordu. Ama eski ekibin ve özgür yazılım topluluğunun itirazı tam burada başladı. Çünkü onların gördüğü şey devam eden aynı proje değildi. Onlara göre ortada artık özgün Pardus yoktu. Onun yerine Debian tabanlı, büyük ölçüde hazır gelen bir sistem vardı. Buradaki kritik nokta şu: Debian kullanmak başlı başına kötü ya da yanlış bir şey değildi. Zaten Linux dünyasında pek çok başarılı dağıtım başka bir taban üzerine kurulur. Tepkinin sebebi Debian'a geçilmiş olması değil, bu geçişin nasıl yapıldığı ve nasıl anlatıldığıydı. Eleştirilerin odağında şu vardı: yeni Pardus'un kullandığı paket deposu büyük ölçüde Debian'ın kendi deposuydu. Türkçe çeviri tarafında ekstra bir sıçrama görünmüyordu. Yıllarca geliştirilen Pisi, Çomar, Yalı, Müdür ve benzeri özgün parçalar artık yoktu. Yani teknik omurga değişmişti. Fakat dışarıya anlatılan hikaye sanki aynı projenin doğal devamıymış gibi kuruluyordu. Eski geliştiricilerin en çok ses getiren tespitlerinden biri bu Parduslaştırma sürecinin ne kadar sınırlı olduğuydu. İnceledikleri bazı dosyalarda yapılan değişikliklerin önemli bir kısmının Debian adını görünür yerlerden kaldırmaya dönük olduğunu söylediler. Hatta bunun sembolüne dönüşen örnek KDE masaüstündeki Debian adını silen birkaç satırlık bir betikti. Yani eleştiri şuydu: ortada kökten yeni bir mühendislik hamlesi değil, hazır bir sistemi yeniden etiketleme çabası vardı. Bu yüzden kes yapıştır ifadesi yayıldı. Sert bir ifadeydi ama neden bu kadar yayıldığını anlamak zor değil. Çünkü insanlar sadece bir teknik karar görmüyordu. Bir markanın geçmişte ürettiği anlamın boşaltıldığını düşünüyordu. Sonuçta 2013 sürümü yeni bir sayfa açmaktan çok büyük bir kopuşun simgesine dönüştü. Kimileri için bu sürdürülebilirlik adına verilmiş pragmatik bir karardı, kimileri için ise yıllarca üretilen özgün birikimin üstünü örten tarihi bir geri dönüş. Belki özgün Pardus artık olmayabilir ama arkasında bıraktığı teknik ve kültürel etki bir anda yok olmadı. Bu mirasın en doğrudan örneklerinden biri Pisi Linux oldu. Özgün Pardus'u benimseyen gönüllüler 2011.2 sürümünü temel alarak ayrı bir yol açtı. Amaçları çok netti: Pisi başta olmak üzere Pardus'un özgün teknolojilerini yaşatmak. Pisi Linux hiçbir zaman Pardus'un ulaştığı kurumsal görünürlüğe ulaşamadı ama başka bir şey yaptı. O ruhun tamamen kaybolmadığını gösterdi. Daha da ilginç olanı Pardus'un etkisinin Türkiye sınırlarını aşmış olmasıydı. Pisi paket yöneticisinin fikirleri daha sonra Solus projesinin paket yönetimi altyapısına ilham verdi. Yani Türkiye'de geliştirilen bir paket yönetimi fikri dünyanın farklı yerlerinde kullanılan başka bir Linux dağıtımının içine kadar ulaşmış oldu. 2013 sonrasında Pardus tamamen ortadan kaybolmadı. Tam tersine kurum içinde yeni bir rotaya sokuldu ve Debian tabanlı bir yapı üzerinden yoluna devam etti. Bu yeni dönemde amaç artık eski Pardus gibi sıfırdan özgün bir masaüstü deneyimi kurmak değildi. Odak değişti. Hedef özellikle kamu kurumları, eğitim altyapıları ve kurumsal kullanım senaryoları oldu. Yani Pardus'un karakteri değişti. Eskiden daha çok Türkiye kendi işletim sistemini sıfırdan yapabilir mi sorusunun cevabı gibi duruyordu. Yeni dönemde ise daha çok Türkiye kamu kurumlarında kullanabileceği sürdürülebilir bir Linux dağıtımını nasıl yönetir sorusuna dönüşmüş oldu. Bu yaklaşımın kendi içinde mantıklı bir tarafı vardı. Çünkü Debian tabanı, büyük paket deposu, düzenli güvenlik güncellemeleri ve uzun vadeli sürdürülebilirlik gibi avantajlar sunuyordu. Küçük ya da orta ölçekli bir ekibin her şeyi sıfırdan taşıması yerine güçlü bir temel üzerine ilerlenmesi daha yönetilebilir gözüküyordu. Zaten bugün dünyadaki pek çok başarılı dağıtım da benzer bir modelle ilerliyor. Bugünkü Pardus'un en görünür kullanım alanlarından biri eğitim tarafı. Özellikle ETAP, yani etkileşimli tahta arayüz projesi, bu yeni dönemin en büyük hamlelerinden biri haline geldi. 2024 ve 2025 döneminde yapılan çalışmalarla ETAP 23'ün Türkiye genelindeki akıllı tahtalarda yaygınlaştırılması
yaygınlaştırılması hedeflendi. Samsun'da başlayan pilot uygulamalarla birlikte bu sistemin 81 ile yayılması planlandı. Bu çok büyük bir gelişme çünkü kullanıcı sayısı açısından bakıldığında Pardus belki de tarihindeki en geniş ölçüye bugün ulaşıyor. Yani ironik bir durum var. Özgün, Pardus döneminde kurulan hayal çok daha geç bir dönemde bambaşka bir teknik omurgayla kısmen gerçekleşiyor. Evet, Pardus, Türkiye'nin şimdiye kadar yazdığı en önemli teknoloji hikayelerinden biriydi. Hala da varlığını sürdürmeye devam ediyor. Artık özgün olma gibi bir iddiası olmasa da son kullanıcı tarafında ve devlet kurumlarında kullanılmaya devam ediliyor. Ben kendi adıma projenin yaşadığı bu trajik hikayenin hiç yaşanmamış olmasını ve tamamen yerli diyebileceğimiz bir sistem kullanmayı tercih ederdim. Hatta bu projenin de dünya çapında kullanılan bir Linux dağıtımına dönüşmesini çok isterdim. Belki bir gün diyelim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.